sevgili dostlar, iyi pazarlar. Bugün kız kardeşim geldi Adana'dan. Adana'nın yemeği olan analı kızlıyı yapacağız Allah izin verirse. Bakın böyle bir bardak irmik. Pardon, yanlış dedim dostlar. Bulgur. Ben ne dersem siz öyle anlayın. Ne diyeyim artık. Yaşlandım. Teyze heyecan yapıyor annem sen gelince. 2 bardak bulgurumuz var. Şöyle bir bardakta irmiğimiz var. Bu hamuru için. Bunu ıslatalım. Sizinle içini hazırlarken görüşeceğiz Allah izin verirse. Benim elim değsin de tadından yenmez. He hadi döküver hadi. Tamam. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyoruz şöyle. Bakın şu şekilde iyice harmanlayalım ki topak topak olmasın. Teyzem de yanı başımızda direktif verip bizi seyrediyor. Şimdi nasıl yapıyorlar bir bardakta diye. su koyacağız. Soğuk suyla şöyle güzelce karıştıraraktan iyicene bir ıslatacağız sevgili dostlar. Biraz daha su getireceğim. Yani bundan bir bardak su gidecek. Ben biraz az getirmiştim. Demek ki 2 bardak su mu? şöyle bir bardak daha getireyim. Tamam. Ortalama 2 bardakta su döktük sevgili dostlar. Bu böyle yumuşayana kadar biz kahvaltımızı yapalım. İçimizi hazırlayalım. Yani bu bayağı bir beklemesi gerekiyor. Şöyle diyeyim ki suyunu tam çeksin. Görüşmek üzere. Bu arada annem bunu da yapıyor bize. Kahvaltı. Sevgili dostlar, analı kızlımıza yarım kilo kıyma aldım. Yarım kilo da soğanımız var. Şimdi soğanlarımızı bu şekilde küçük küçük, mümkün olduğunun en küçüğünü doğrayacağım. Ve kavururken size tekrar göstereceğim. Görüşürüz. Sevgili dostlar, şimdi dış hamurumuzun şöyle 2 kaşık. Çok olur abla. Çok mu olur? Bir kaşık salça koyuyoruz. Yeter sonra ekleriz. Ondan sonra bakın şöyle birazcık kimyon koyuyoruz. Ben diyebilirsem ne mutlu bana. Birazcık şöyle pul biber koyuyoruz. Herkes baharatını lütfen kendine göre atsın. Ondan sonra birazcık da karabiber koyuyoruz ve inşallah yoğurmaya başlıyoruz. Çalışmalara devam. Abla kardeş omuz omuza verdik. Dayanışma sevgili dostlar, dayanışma. Bunu bana bacım yapıyor. Allah ondan da razı olsun, sizden de. Bacım yerde yoğur, orada yoğuramam kurban. Yere bir sofra bezi serelim. Şimdi kıymamızı koyduk, ocağımızın üstüne alalım. Kıymamız kavrula dursun bir yanda. Şöyle birazcık da yağ koyayım. Kıymamız şöyle yapışmayacak kadar zeytinyağı koyuyorum sevgili dostlar. Sonra da güzelce bir karıştıralım. Böyle kıymamız kavrulurken ben soğanımı doğramaya devam edeyim. Pratik olalım. Bir tane yumurta mı kırdın teyze? Evet, yumurtayı demin unutmuşuz. O yüzden bir tane yumurta kıracağım. İlerleyen zamanda da 2-3 kaşık kadar da un katacağım. Ha, yavaş yavaş. Evet. Ama aşama aşama gösteriyoruz. Evet. Sevgili dostlar bakın kıymamız kavruldu. Üzerine soğanını koyuyorum. Yine üzerine tereyağımızı da koyuyorum. Şöyle güzelce sıyırayım. Evet. Şimdi karıştıracağız. Soğanımız kavrulunca görüşürüz sevgili dostlar. Evet, şimdi tuzunu da attık.
yoğurmaya devam. Aynı içli köftenin hamuru gibi hazırladık bu hamurumuzu. İçli köftenin küçüğü anası, kızı da eşkili köftenin küçüğü. Eşkili köftenin küçüğü. Şimdi Yani bu yapınca yemek anlarsınız. aslında benim yemeğim, biliyor musun teyze? Annemle ben analı kızlı. Böyle yani. Küçücük, Evet. minnacık. Daha küçük yapacağım. Tövbe eşkili olsun, köftenin. benim annem bu kadar açamaz. Bu daha küçük olacak. İşte küçük açamaz benim annem. Öyle. Çok güzel. Şimdi kızını yapacağız. Ha, kızında mı sıra? Tamam, gidip bir Evet. tabak getireyim. Evet, aynen. Boyutunu herkes kendi isteğine göre yapabilir. Bu kızı mı? Evet, bu kızı sonra anasını yapacağız. İçimiz hazırlanıyor, iç harcımız. Önce böyle yapacağız. Sonra da böyle. Ben 2 tane yapıyorum. Tekli de yapabilirsiniz böyle. Sevgili dostlar, güzelce kavurdum. Şöyle biraz pul biber atıyorum. Birazcık tuz atıyorum. Herkes lütfen kendine göre atsın. Birazcık pul biber attım, pardon. Birazcık kimyon atıyorum şöyle. Herkes kendine göre lütfen. Baharatınızı kendinize göre atın. Yani her şeyden önce sağlığınızı baz alın. Ya da alışık olduğunuz damak kültürünü, değil mi? Evet ama sağlık. İlle de sağlık diyorum ben. Allah sağlığınızı bozmasın inşallah. İşte böylece tamam, içimiz hazır. Şimdi gidip kızları dökmeye başlayalım bu soğuyana kadar. Bir bardak yağımızı bırakıyoruz. Sonra Bir kaşık salça. evet, dolu dolu ama şey değil. Böyle Dolu dolu. evet, dolu dolu. Böyle salçalarımızı kavuracağız. İsteyen domates salçası da katabilir. İsteğe bağlı. Ablam da şimdi yokmuş. Ama isteyenler katabilir buna. Kemik suyu, et suyu, parça et. Herkes durumuna göre. Biz en sade halini yapıyoruz, değil mi? Evet. En sade, normal bir ailenin yapabileceği yapıyoruz. Ve şimdi baharatlarımızı atıyoruz. 1 tatlı kaşığı nanemiz. Baharatları acıyı sevenler daha çok katabilir. Bunun özelliği baharatı, salçası ve yağı arkadaşlar. Özellikle salçası ile yağı. Bu bol salçalı yağlı olacak. Sonra sarımsağımızı katıyoruz. Dövülmüş sarımsak olacak arkadaşlar. Ya rendelenmiş ya da dövülmüş sarımsak olacak. Ve limon. Evet. Limonumuz yani isteğe bağlı. Bu çok değil ve köftelerimiz bozulmayacak şekilde limon katacağız. Bu soğanı katacağız arkadaşlar. Bu artık koyacağız, böyle bir karıştıracağız. Sonra tamamen ilave edeceğiz. Teyze, limon tat versin diye değil. Evet, köftelerimiz bozulmasın diye, işte köfte dağılmasın diye. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar nohutumuzu atacağız. 1 bardak nohut isteğe göre. Yani hiç atmayabilirsiniz de. Şimdi kızlarımızı atıyoruz kaynar suyumuza. Önce kızlarımız pişecek biraz. Sonra pişmeye yakın annelerin analarını atacağız ki onlar dağılmasın diye. Aynı içli köfte haşlar gibi o şekilde atacağız analarını.
Çünkü ikisini de atsak dağılır bu pişesiye kadar. Bu çünkü çok kalın. O ince olduğu için önce kızları atacağız. Sonra analarını atacağız. Bu pişesiye kadar biz de analarını yapmaya devam ediyoruz. Bunun özelliği salça yani. Evet, salça yağ. Salça ve yağ. Öf. Adanalıyık. Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Aynı içli köfte gibi arkadaşlar ama bu biraz içli köfteden kalın, bir tık kalın ve küçük olması. Elini ıslatıyorsun. Evet, ıslatıyorum yapışmasın diye. Şimdi bir parmağımla böyle yapıyorum. Bir de böyle 4 parmağım dışında bir parmağım içinde. Aynı içli köfte açar gibi. Böyle. Biz de içi çok yapmışız. Evet. Kalanını başka bir yemekte değerlendirebilirsiniz. İçi köfte yaparız. Annem değerlendirir. Hiçbir şey boş gitmez bizim evde. Bak böyle. Hı hı. Mis gibi oldu. Kızlarımız bakın böyle bu bulgurla böyle biraz açık açık olduğu zaman pişmiştir. Biraz da analarımızla pişecek. Teyze bu analı kızlı yemek mi çorba mı? Bunlar gariban için yemek. Ama durum orta şekilde durumu olanlar davetlerde böyle önden çorba. Ha. Çorba tarzında verir ama yani normal bir aile için yemek niyetinde de yenilebilir. Bunu ne zaman yapıyorlar en çok Adanalılar? En çok Ramazanlıkta, oruçlarda böyle bütün 4-5 aile oluruz. Davetlerde, önden ya da dünürlerde, kız istemelerde, böyle tanışmalarda, böyle çok değer verdiğin ailen, böyle kalabalık ailelerde önden çorba niyetine verilir. Ha. Sonra gördüklerinde demesinler ki bize bu ne biçim çorba yok yemek verdiler demesinler kültürümüzü bilmeyenler. Ama bunu internetten araştırsalar bu Adana'mızın en güzel çorbası. En ağır yemeği. En ağır yemeği, analı kızlı. Hı hı. Bu analarımız pişesiye kadar biraz daha kaynayacak. Böyle aynısı gibi de bakacağız bu analarımızın bulgurlarına. Ben hiç tatmam. Arasını açıp bakmam pişmiş mi pişmemiş mi diye. Göz kararı sık yaptığım için böyle kaldırıp baktım mı anlarım bunun pişip pişmediğini. Ha, tamam. Hadi bakalım.
Bakın sevgili dostlar. Analarımız ayrı, kızlarımız ayrı. İşte bizim Adana'mızın harika yemeği. Çorbası. Veya çorbası. Siz Fakire yemek. zengine çorba. Çorba. Yiyenlere afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bakın harika. Sunum tabağı olduğu için bu kadar çok koyuyoruz. Evet, bu sunum Anne tabağı. çok koydun. Onun için lütfen siz tabağınıza servisinizi yiyecek kadar alın. Biz sunum yapacağımız için böyle biraz çokça koyduk sevgili dostlar. Şöyle de bir koyalım bakalım.